Hepinize merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayınla daha karşınızdayız dostlar. Milli takımımızdan ilgili haberler var arkadaşlar. Onlara göz atacağız. Yine Dünya Kupası'ndan haberler var. Real Madrid'den de haberler var. Hepsine bakacağız arkadaşlar. E, ve ben bugün birisiyle görüştüm arkadaşlar. Arda Güler'in çok yakın bir akrabasıyla arkadaşlar misafir ettim. Onu da birazdan yayının ilerleyen bölümlerinde paylaşırız arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel bir gün geçirdim aslında. Yorgunum da aslında hem de güzel de bir gün geçirdim. Yayını da açıp sizle de paylaşmak istedim. Hoş geldiniz dostlar. Evet, keçiler sahneye çıktı. Şimdi sıra bir adamda dedik ama o adam bugün gol atamadı arkadaşlar ve çok da kötü oynadı aslında. Cristiano Ronaldo'dan bahsediliyor. Mbappe 2 gol atıyor. Haaland 2 tane atıyor. Messi hat-trick yapıyor ve inanılmaz bir gol atıyor arkadaşlar. İnanılmaz. Evet, bir yandan da İngiltere Hırvatistan maçını izliyorum. Penaltıyı kurtarmıştı Livakovic. Harry Kane'in penaltısını tekrar edildi ve aynı köşeye vurup skoru yazdı Harry Kane. İngiltere 1-0 önde. Dakika 13 burada da. Hemen şöyle ben haberlerimi okuyorum arkadaşlar. Sizler de like atarak lütfen bir destek olalım arkadaşlar. Böyle son günlerde biraz düşüşteyiz. O da bizim moralimizi bozuyor. Ne kadar like atarsanız o kadar çok bizim için de bize en büyük desteği bu şekilde vermiş oluyorsunuz. Şöyle gelelim arkadaşlar. Ronaldo Nazario dünyanın artık saklanmayı bırakıp Messi'nin tüm zamanların en iyisi olduğu gerçeğini kabul etme zamanı geldi diyor. Sizce öyle mi arkadaşlar? Ama Ronaldo da çok yaşlı ya. Aralarında 2-3 yaş var diye biliyorum ama bilmiyorum. Ronaldo ile Messi'nin arasında 2 yaş mı var? Bilmiyorum. 3 yaş var sanırım. Ama Ronaldo bitmiş arkadaşlar ya. Çok kötü gözüküyor. Evet, bu arada dün Messi kırmızı kart da görmedi arkadaşlar. Sanki böyle bir şekilde oyuncuyu da koruyor gibiler. Şunu herhangi bir oyuncu yapsa, herhangi bir takım, bizim milli takımdan bahsetmiyorum. Herhangi başka bir oyuncu yapsa şu kırmızı kart Aşil'e basıyor. Çünkü Aşil tendonu biliyorsunuz, direkt kırmızı kart arkadaşlar. E, garip. Ama Messi inanılmaz bir gol. Gollerinden bir tanesi mükemmeldi bu arada. Bellingham golü engelledi. Vay, zabıtaya bak. Dün akşam Zinedine Zidane'ın Cezayir kalecisi olan oğluna attığı bakış. Zidane oğlunu izleyebilmek için Fransa maçını izlemek yerine Cezayir maçına gelmişti arkadaşlar. Oğlunun ısınma seansında şey vardı, bir görüntüleri vardı. Kalecilikle alakası yok gibi gözüküyordu arkadaşlar. Messi'nin açıklamaları var. Artık daha fazlasını isteyemem. Tanrı bana fazlasıyla çok şey verdi. Bundan sonra sadece keyfini çıkarmak. Futbolun tarihinin en iyilerinden biri olarak görülmekten mutluyum. Büyük oyuncular arasında anılabildiğim için minnettarım diyor Lionel Messi'nin açıklamaları. Scaloni, Arjantin'in teknik hocası, dünyanın en iyisi kim tartışmasını yapmayı bırakın. Messi canı sıkılana kadar dünyanın en iyi futbolcusu olacak diyor arkadaşlar. Arkadaşlar, haberleri sırayla okuyorum. Okuyacağız. Bir görüntü var. O görüntüyle ilgili onu da yorumlayacağız. Kim sakatlandı diye yazıyorsunuz. Ee, ve bir de skandal bir hakem kararı var arkadaşlar. Skandal bir hakem kararı. Soru, gözyaşlarının sebebi neydi? Messi zor ve karmaşık günler yaşadım. Biraz duygusallaştım diyor. Birisi babasının sağlık durumunun kötü olduğunu söylüyor. Bazı kesimde şey diyor. Çocukluk aşkı Antenolla ile arasının iyi olmadığını söylüyorlardı. Büyük ihtimal babası için ağlıyordur. Lionel Messi, futbol oynamayı seviyorum. Bu çocukluğumdan beri en büyük tutkum. Kendimi iyi hissettiğimde sahada her şeyimi veririm diyor Lionel Messi. Kariyerimde yaşadığım her şeyi yaşamış olduğum için mutluyum. Şu an yaşadıklarım ise benim için ekstra bir hediye gibi diyor. Rodrigo de Paul, size yemin ederim ki rekorlar Messi'nin umrunda bile değil. Bireysel rekorların peşinde koşmuyor. Hatta odada çay içerken takılıyoruz ona. Bir iki golüm kaldı diyoruz. Hiç haberi bile yok diyor de Paul. Erling Haaland, Messi tam bir deli diyor arkadaşlar. Onun yaptığı hat-trick'ten sonra. O da hatta hat-trick yaptı Haaland'da, bir golü sayılmadı sanırım. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan isim Lionel Messi. Dünya Kupası tarihinde en çok maçın oyuncusu seçilen Lionel Messi. Dünya Kupası tarihinde en çok gol katkısında bulunan Messi. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan Messi. Dünya Kupası tarihinde Arjantin'in en golcüsü Messi. Futbol tarihinin en çok gol katkısı veren oyuncusu Lionel Messi. İnanılmaz ya. McAllister onun eskisi gibi olmadığını söylüyorlar ama bu gece herkes Lionel Messi'nin hala en iyisi olduğunu gördü.
Ve biz de onun etrafında şekillenmiş bir takımız diyor arkadaşlar Lionel Messi. Scaloni söyleyecek sözüm yok. Ne diyebilirim ki? Kelimeler kıyafetsiz, kifayetsiz. Gerçekten etkileyici bir şey. Bence herkes onu izlemek istiyor. Başka ülkelerden insanlar da bizimle olmalı. Çok büyük bir mutluluk diyor Messi'yi izlemek. Kırmızı yemeliydi, evet. Lionel Messi kırmızı yemeliydi. Klose'nin Klose'nin rekorunu eşitledin ve Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan oyuncu olarak Ronaldo Nazario'yu da geçtin mi? Messi, Ronaldo Nazario dahil tüm bu büyüklerle rekabet edebilmek büyük bir onur. O izlediğim en iyi oyunculardan biri arasında diyor Ronaldo için. Ama kel Ronaldo. Ronaldo Nazario her zaman en sevdiğim oyunculardan birisiydi ve yine de birinci sırada değil. Yani sonuçta bu sadece bir istatistik diyor Lionel Messi. Arjantin milli takım formasıyla 200. maçına çıkan Lionel Messi aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde 6 turnuvada boy gösteren ilk isim oluyor. İkon. Ronaldo da 6 turnuva oynadı diye biliyorum ben. Değil mi? Sadece TV ekranın yukarıda olması beni rahatsız ediyor. Boyun fıtığım sızlıyor. Ne yapayım abi? Vallahi yukarı yoksa aşağı indirsem kameraya denk gelecek. Dünya Kupası'ndaki gol katkıları Lionel Messi 24 gol katkısı, Cristiano Ronaldo 10 gol katkısı arkadaşlar. Bu şekilde Messi bayağı farkı koymuş burada. Riyad Mahrez diyor ki onların Messi'si var bizim yok fark yaratan kısım bu diyor. O da Messi tabii ki de kalitesiyle öne çıkıyor. ESPN'in haberi Messi 38 yaşında Dünya Kupası'nda hat-trick yapan en yaşlı oyuncu rekorunu Cristiano Ronaldo'nun elinden aldı. Ronaldo 33 yaşındayken tam benim yaşımdayken Dünya Kupası'nda hat-trick yapmış arkadaşlar. Messi 38'de hat-trick yapıyor. Vincenzo Montella son antrenmanda Kerem Aktürkoğlu'nu forvet bölgesine denedi. Artık milli takım haberlerine geçtik. Paraguay maçında sanırım forvetimiz yine Kerem oluyor arkadaşlar. Şöyle de bir ilk 11 yapıldı. Ona bir bakalım. Kenan solda gözüküyor ama arkadaşlar bakacağız. Kerem Aktürkoğlu forvet, Yunus Akgün sağ kanat forvet. Arda Güler 10 numara sonunda yani çocuğun tek verimli olabileceği yer burası arkadaşlar. Sağ açıkta falan Arda'yı kullanamazsınız. İsmail ve Hakan 6 numarada oynuyor. Ferdi, Abdülkerim, Merih, Mert. Arkadaşlar kesilen 3 oyuncu var. Hemen bir göz atacağız kalede Uğurcan. Bu kadroyu nasıl puanlıyorsunuz arkadaşlar? 10 üzerinden bir puan verirseniz bu kadroya ne puanınızı merak ediyorum. Şöyle bir puanlayın arkadaşlar. Herkes 10 üzerinden bir puan versin. Arkadaş bu adam yüzünden Kerem'e gıcık oldum. Kim hocam kimin yüzünden? Benim yüzümden mi? 8 puan sadece bir kişi yazmış. 5 puan diyen var. Kerem'le Can değilse keşke 8 bence. 7,5 diyor. 6. Hakem olayı nedir? Hocam sakatlık ve hakem olayına geleceğim zaten. Milli takıma girdik şu an. Arkadaşlar yani bir durun. Hepsini Montella yüzünden. Dedim Atilla hocam beni sevmiyorum artık. Jude Bellingham'la kontra hata geliyor. Puanları yazın 6,8 6 diyen var. Bellingham evet oraya kocaman obak obak bıraktı. Barış olması şart. Bilemiyorum arkadaşlar. Ama Barış Alper kesik yiyenler arasında. Arda Güler idmanda. Arkadaşlar ben bugün Arda Güler'in bir akrabasıyla birlikteydim. Bir vakit geçirdik. Çok yakın bir akrabası. Sen cansın Sayın eyvallah abi. Birkaç tane de böyle beynimi kurcalayan haber var arkadaşlar. Bir görüntü var. Çok yıldız bir oyuncumuzla ilgili arkadaşlar. Ona da geliyorum hemen. Bir sakatlık haberi var. Yani sakatlık derken görüntü o. Arda Güler yine idmandan bir görüntü arkadaşlar. Birazdan fotoğrafı da vereceğim. Arda Güler'in ailesinden birisiyle beraberdik bugün. Onun da fotoğrafını ekrana getireceğim birazdan. Arda Güler yine idmandan dostlar. Arda Güler'imiz çok şey bekliyoruz. Hepsinden çok şey bekliyoruz ya. Haluk Yürekli, Montella Avustralya maçının faturasını 3 kişiye kesmiş arkadaşlar. Kime kesmiş? Barış Alper Yılmaz, Zeki Çelik, Orkun Kökçü. Kerem yine ilk 11'de ve forvet olacak milli takımımızın büyük ihtimalle. Zeki Çelik kesilmiş. Haklı mı haklı bak ama bekleri şu şekilde de kullanabilirdik aslında ya. Şöyle oraya geleyim. Buraya Ferdi denenir mi? Ferdi çekip Eren Elmalı oynanabilir burası ya bence. Eren Elmalı çünkü asist katkısı da veriyor. Güzel ortada kesiyor bence.
Bilemiyorum. Tabii ki de Ferdi burada daha iyi ama burada Mert yerine Ferdi tercih edip Eren'i de alınabilir. Bilmiyorum, size bırakıyorum yine. Vincenzo Montella Paraguay maçında Kenan Yıldız, Can Uzun ve Mert Müldür'ü ilk 11'de başlatması bekleniyor diyor arkadaşlar. Haber bu yönde. Paraguaylı eski milli futbolcu Riveiros, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın oyuna girmesini engellemeliyiz diyor arkadaşlar. Kadro 7 puan. Can Uzun ile Deniz Gül oynamayacaksa niye aldılar kadroya? Bu ne Kerem sevdası, her maç Kerem Kerem Kerem, bir halt yaptığı da yok. Montella'yı kaçıracaklar inşallah. Montella'nın sıkıntısı B planı yok, her maç aynı planla çıkıyor. Çok doğru söylüyorsunuz bence. Arda Güler, Hakan ve Kenansız kadro kurup Paraguay'ı şok etmemiz yok mu? Olabilir, neden olmasın ama hiçbir şey yapamayız gibi geliyor. Bu arada arkadaşlar, eski Brezilyalı oyuncuların konuşmasını duydum. Oyuncular sürekli kendi etrafında yer değiştiriyorlarmış. İşte Kaka buradayken Ronaldinho orada solda. Sonra Ronaldinho Kaka'nın yerine gelip Kaka oraya gidiyor. İşte biri geliyor arkadan. Bu şekilde de kafa karıştırıp dengede bozmak gerekiyor. O neden olmasın, yapılabilir, bir sürü taktik var. Ya da Denizgül'ü oraya sırık gibi dikecekti Avustralya maçında. Verkaçlarla içeri girip şut çekebilirdik. Sırtı dönük oyuncu. Sadece Denizgül'ün görevi bu olacaktı. Bak, sırtı dönük bekleyecekti. Sağına soluna topu çıkaracaktı. Çok hızlı oyuncularımız vardı çünkü ama hiçbir taktik denemedi. Hala Kerem Kerem, 87'ye kadar Kerem kaldı. Kerem mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin maçı, ABD maçının oyuncusu Kerem. Barış da bu arada, bak, Barış'ın kesinlikle Amerika karşısında oynaması lazım. Paraguay maçını bilemem ama çünkü Amerika çok fazla gelecektir. Kontralarla almamız lazım. Kesinlikle Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper, ciddi söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri maçında oynaması gerekiyor bu oyuncuların, dostlar. Alonso Cucurea'nın Real Madrid'e transfer olduğunu Fabrizio Romano'nun paylaşımından öğrenmiş arkadaşlar. Haberde Matteo Moretto'ya ait. FIFA Curaçao maçı öncesinde Musiala'nın Beats by Dre kulaklığındaki logoyu bantla kapatmasını istedi arkadaşlar. FIFA turnuva sponsoru olan markalar dışında hiçbir markanın logosunun görünmesine izin vermiyor. Bild gazetesinin haberi arkadaşlar. Erling Haaland, kendimi en üst seviyedeki isimlerden biri olarak görüyorum. Ancak bu sezon en fazla gol atan oyuncu ben değilim. Harry Kane ve Kylian Mbappe'nin benden daha fazla gol attığını düşünüyorum. Ve gerçekler de bunu gösteriyor diyor arkadaşlar. Merih Demirel'e dikkat diyor. ABD maçında biz kapanacağız. Bence kontrayla götürebiliriz ABD maçını. Evet, Real Madrid Bernardo Silva'yı duyurdu. Oğlum, bu ne kadar İrfan Can Kahveci'ye benziyor burada. Arkadaşlar, oyuncu Portekiz maçının ilk yarısının biter bitmez oyundan çıktı. Arda'yı yedek bırakamaz abi bu adam. Öyle korkmayalım hemen. Arda'yı yedek bırakamaz bu herif. Resmi Bernardo Silva Real Madrid'de 2 yıllık sözleşme arkadaşlar. Niye böyle çöpleri topluyor Real Madrid, anlamıyorum. Yine Real Madrid'in paylaşımı birlikte tekrar. Mbappe ve Bernardo Silva Monaco'dan takım arkadaşlarıydı arkadaşlar. Pulisic var arkadaşlar. O sağ bekleri Dest var abi. ABD'de Dest fena oynuyor. Forvetleri inanılmaz. İsmini unuttum çocuğun. İnanılmaz bir bitiriciliği var ya. Silva sahaya bıraktı maçta. Evet, çok kötüydü. Ronaldo'nun da bu arada, Ronaldo yüzünden 10 kişi oynuyor şey. Daha sakatlık haberine gelmedik arkadaşlar. E, 10 kişi oynuyor Ronaldo'dan ötürü ama işte Ronaldo'nun da orada bir ağırlığı var. Evet, Real Madrid hoş geldiniz diyor Bernardo Silva'ya arkadaşlar. 40 yaşında kulüpsüz olan Yeşilburun Adaları kalecisi Wozinha 2 günde 40 bin takipçiden 12 milyon takipçiye ulaştı. Allah şöyle bir şans versin bize de bir anda 100 bin, 1 milyon abone olalım ya. Arda'dan çok önemli bir hediye bekliyoruz. Hediye gelecek arkadaşlar. Bakalım, sürpriz. Dünya Kupası yıldızlarının 2026 Dünya Kupası ilk maç performansları. Lionel Messi 3 gol atıyor ilk maçında. Mbappe 2, Haaland 2, Cristiano Ronaldo 0'la kalıyor. Avustralya yenilgisini fazla abarttık, oyunculara psikolojisini bozdu bu millet. Malum 84 milyonun teknik direktörü var. Hocam, 84 milyonun bence şeyi var ya, inanılmaz umutları vardı yani, o yüzden. Ama şöyle baktığımız zaman da mesela Portekiz berabere kaldı, İspanya berabere kaldı. Biz bu arada öyle Meşilburun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti falan, o takımla da berabere kalmadık. Bu arada Kongo'nun kadrosu çok iyiymiş ya. Ama kötü de ya, şöyle kötü oynadık arkadaşlar. Biz atak yönünde denedik.
O leş sisteme göre denedik ama defansif anlamda bitiktik yani. İki adamlar 3 kez geldi, ikisi gol oldu. Öyle. Real Madrid'den bir ayrılık geldi arkadaşlar. Cebalos'un sözleşmesi feshedildi. AS gazetesi bunu duyurdu arkadaşlar. Cristiano Ronaldo Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı performans isabetli şut 0, şut pası 0, dribling 0. 90 dakika sahada kalan oyuncular arasında en az topla buluşan oyuncu Cristiano Ronaldo oldu. 25 kez topla buluşmayla. Keyfi de kaçtı, bizim de kaçtı vallahi biraz. İngiltere'nin Hırvatistan maçı ilk 11'i demiştik arkadaşlar. Barcelona'nın yeni oyuncusu Gordon da orada arkadaşlar. Erling Haaland'dan Real Madrid'e transfer olan Bernardo Silva'ya yarı finalde görüşürüz esprisi geliyor. Çünkü hep yarı finalde karşılaşıyor Manchester City ve Real Madrid. O yüzden böyle bir espri yapmış. Demek ki Erling Haaland gelmiyor herhalde Real Madrid'e. Arda Güler'in yedeği bile olamaz diyor. 5.8 oynuyor. Sadece 45 dakika sahada kalıyor arkadaşlar. Vitinha arkadaşlar izledik de bugün çok kötülerdi ya. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? İnanılmaz kötü performanslar gördüm ben ya. Evet, João Neves de maçın oyuncusu seçiliyor. Portekiz Demokratik Kongo maçının oyuncusu seçiliyor. Kafayla çok güzel bir gol attı kendisi. Jude Bellingham İngiltere'nin Hırvatistan maçında ilk 11'de yer alıyor. Luka Modric ilk 11'de Hırvatistan'da. Bu arada Modric ilk 11'de değil mi ya? Evet, ilk 11'de Modric'te. Ben bakamadım maça, yayına hazırlıyordum. Evet, hakem kararına geldik. Buradan sonra da burada bir yerde de sakatlık haberi var arkadaşlar. Ona bakacağız. Gördüğüm en taş takım Kongo çarpan yere düştü. Evet, inanılmaz. Ve ilk defa katılıyorlar bu turnuvaya. Şüpheli bir karar arkadaşlar. Paraguay maçına Paraguay maçına ya bu nasıl bir çeviri ya? Paraguay maçı için FIFA El Salvadorlu hakem Ivan Barton'u atadı. Oyuncularımızın hakemle İngilizce olarak iletişim kurması gerekirken Paraguaylı oyuncular ana dilleri olan İspanyolca ile onunla konuşabilecekler. Paraguay için açık bir iletişim avantajı. FIFA'da benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar İngilizce bilmeyen hakem burada o FIFA kokartını takamıyor. Ama biz Dünya Kupası'nın açılış maçında izlediğimiz maçta arkadaşlar hakem bir İngilizce açıklamak zorunda kaldı ya bir VAR kararını. Ne kadar kötü bir İngilizcesi olduğunu biliyorsunuz. Çoğu zaman iletişim kuramazsınız bence. Benim İngilizceden bile kötüydü herhalde adamın İngilizcesi. Yani bu hakem olayı Paraguay'a yarayacak. Yani oraya biraz avantaj sağlayacak gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Ne dersiniz arkadaşlar? Ya daha fazla bilgisi olan varsa yazabilir bu arada. Benim bildiğim kadarıyla FIFA kokartı takmak için buraya arkadaşlar hakemlerin İngilizce biliyor olması gerekiyor diye biliyorum. Ama açılış maçındaki hakemin o yine sanırım Güney Amerikalı bir hakem vardı sanırım. Onun yaptığı İngilizce konuşma oyuncular falan böyle şok olmuştu. Bu ne diyordu? Arda'nın İspanyolcası var, evet, yeter mi bilmiyoruz. Yeter inşallah. Bir tek Arda gider herhalde hakemin yanına, bilmiyorum. Biri de şey yazmış, iyi küfür ederiz anlamaz. Ne alaka ya? Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarihinin ilk Dünya Kupası golü ondan Yoane Wissa arkadaşlar inanılmaz bir kafa vuruşu yaptı. İki gol de kafa vuruşuyla geldi maçta. 1-1 bitti maç. Montella'nın son antrenmanında Barış Alper Yılmaz ve Zeki Çelik'in yerine Yunus Akgün ve Mert Müldür'ü denediği bildirildi. Montella'nın son antrenmanında Barış Alper Yılmaz ve Zeki Çelik'in yerine Yunus Akgün oynayacak ve Mert Müldür oynayacak diyor. Real Madrid yeni sezon maça gitme kombinlerini paylaşmış herhalde. Oyuncular bunları giyiyorlardı. Nasıl buldunuz bilmiyorum. Sizce nasıl? Ee, Arkadaşlar spam atanlara geçici bir burada bir kısıtlama koyuyoruz. Şöyle 5 dakika Excel bir dinlensin. Sırayla okuyorum haberleri ya. Sırayla geliyoruz. Kötü mü diyorsunuz buna? Evet, bir garip olmuş. Evet, tam da o sırada banı yedin yani. Excel. Bacağım bir an önce tamamen iyileşsin inşallah. Ya hiçbir sıkıntı, sorun kalmasın diyor arkadaşlar. Ya video bu, telif yememek için göstermek istemiyorum. İnanılmaz bir bandaj gördüm ben bu bacakta. Böyle bir bandaj yok arkadaşlar. Ne yapacağız? Kim olduğunu görebiliyorsunuzdur.
Bakın böyle büyük bir, evet, hafif de sekiyor. Böyle büyük bir bandaj yok arkadaşlar. Normalde orada ağrı bandı vardı. Ağrı bandını bilir misiniz? Sporcu var mı aramızda? Böyle yapıştırmalı bir şey vardı orada. Şimdi artık sargıya dönmüş. Son maçta belki hiç oynamayacaktı. Son maç dedim, ilk maçta. Belki hiç oynamayacaktı. Hiç süre almayacaktı. Mecburiyetten oyunun içine attılar çocuğu. Alın, son durumda bu arkadaşlar. Alın, son durumda bu arkadaşlar. Ne yapacağız? Hem maçı kaybettik hem Kenan'ı. Oynayabilir. Ağrı bandı vardı sadece değil mi? Evet, sadece ağrı bandı vardı. Keşke Can girseydi bu arada Kenan'ın yerine, kesinlikle. Bu arada şu görüntünün sahibi kim biliyor musunuz arkadaşlar? Juventus Futbol Kulübü arkadaşlar. Sakat sakat bu çocuğu oynattılar. Gencecik çocuğu. 2 aydır 3 aydır çocuk böyle ya. Ve işte belli etmiyor. Belki morali çok bozuk arkadaşlar. Yazık ya. Ya video diye şimdi arkadaşlar açamıyorum. Telif yiyoruz. Yani şöyle yapayım. Gerçekten çok büyük bir bandaj görüyorum orada. Bakın arkadaşlar, inanılmaz bir bandaj. Yani yazık ya. Şimdi mesela Paraguay maçında oynatalım deriz. Daha da kötü olur. Allah korusun. Allah korusun. İnşallah öyle bir şey olmaz ama çok büyük sıkıntı bak. Bak, çok büyük sıkıntı. Çocuğun, ya yine Allah korusun, Allah korusun. Yani kariyeri komple bitme modunda olabilir. Eşek Montella yazmış. Yani Can Uzun'un bir dakika oynamaması çok garip geliyor ya. Bir dakika ya, çocuğu oynatmaya da bilirdik. Oynayabilir bu arada. Belki de çok ciddi bir şey yoktur. Bununla ilgili inanılmaz bir haber yok. Ben aradan buldum bu haberi ve bu sargı bana normal gelmedi arkadaşlar. Bu sadece benim yorumlamam. Belki de ilk 11 başlayacak. Belki de komple o ağrısını yitirmek için, gidermek için son bir dokunuştur o dizine, ama ben bu kadar büyük bandajla bir son dokunuş bilmiyorum. Eski olamaz hocam. Eski nasıl olsun? Amerika'da fotoğraf. Eski dediğin ilk, yani ilk Amerika'ya gittiğimizde sadece ağrı bandı vardı. Ya nasıl bildiğin koli bandı var ya hocam. Koli bandı gibi bir şey düşün, ağrı bandı takıyordu sadece. Uzunlamasına takıyordu. Şu benim bacağım. Buraya şöyle mesela bir ağrı bandı takıyordu arkadaşlar. Kuzu kuyruk yağı sarmıştır hocam. Menisküse iyi geliyor. Yani gibi mesela, anladın mı? Öyle bir şey de olabilir Akif Güven'in dediği gibi. Ama ben şu zamana kadar böyle dizinde bu şekilde bir şey görmedim ben Kenan'ın. İlk görsel olsa görürdük. İlk görseli bulabilme şansımız var mı? Kenan Yıldız, ABD milli takımı bilmem ne kamp vesaire yazsam bulabilir misin Mücahit? Hemen ilk görseli de verelim. İlk geldiği zaman, yani bundan 2 hafta önce, işte 3 hafta önce Amerika'ya ilk gittiği zamanki o bandı gösterelim. Bir de oynadıktan sonraki bandı gösterelim. Aradaki farkı anlarsanız bana ürkütücü geldi yani o bandaj. Yani bu bandaj maç oynatmaz gibime geliyor. Hacı Osmanoğlu, Montella, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu. Okuyun üfleyin. Evet arkadaşlar. Bu arada, of ne gol attı lan Hırvatistan. Ben bugün arkadaşlar Arda Güler'in dedesiyle beraberdim. Antalya'da Arda Güler'in çocukluk arkadaşıyla beraberdim. İkisi geldiler ziyaretime, sağ olsunlar. Arda Güler'in özböz dedesi. Fotoğrafta çektirdik. Salih'in dediği arkadaşlar kinezyo, ağrı bandı. Da Kerem forvet mi? Evet, forvet hocam. Maç 1-1 hocam. 1-1 oldu şu an. Ee, Adamların dediği tek şey şu, biliyor musunuz? Arda sadece hepinizden dua istiyor arkadaşlar. Hepinizden dua istiyor. Başka hiçbir şey istemiyor diyor. Hem dedesi hem de çocukluk arkadaşı sizden sadece Arda Güler dua bekliyor dedi. Biz de zaten canlı yayınlarımızda falan bütün burada işte 50 bin kişi izleniyor bazen bizim yayınlarımız dedim. 50 bin kişi orada dua zinciri oluşturuyoruz bazen dedim. E, Elini de öptüm dedesinin, Arda'nın. Karavanla geldiler. Bir tatil turnelerindeymiş. Ben de storiesini görünce yazdım direkt arkadaşına. Hatta şöyle fotoğrafı da ekrana getireyim isterseniz.
Mücahit de o eski sakatlık görüntüsünü bulursa atıversin. Bir karşılaştıralım. Şöyle bakacağım. Mücahit buradan bilmiyorum da. Yazdım öylesine. Söyledim. Şu fotoğrafı bir ekrana verelim. İndirdik biz bunu. Nereye indirdik? Masa üstüne indirdim. Arda dede. Heh. Arkadaşlar şöyle buluştuk. Dedemizle. Türkiye şapkası orada. Şöyle verelim fotoğrafı. Arda Güler'in dedesiyle beraberdik bugün. Çok şeker adam ya. Çok şeker adam kendisi. Ve çocukluk arkadaşından bir forma sözü istedik. İmzalı forma, aslında Türkiye milli takım forması vardı çocukluk arkadaşının üzerinde. 8 numaralı formasının vardı. Onu imzalamış hatta Arda. Onun da videosunu da görmüştüm ben. Çocuk story atmıştı o zaman. Dedim şu formayı bana ver dedim. Sen bir daha alırsın ondan. Yok dedi, sözüm olsun dedi. Sadece beni darlama dedi. Ben ondan alacağım bir forma. Sana gönder. Ben sadece tek başıma istemiyorum. Söyledim ki bazen bizim yayınlarımız 50 bin kişi izliyor. Bir Bayern Münih maçı. e, Bir tane daha yayın vardı. Arda Güler'in çok iyi performansın olduğu bir yayın bizim 50 bin izlenmişti. 50 bin kişi hatırına şu arkayı gösterdim. Videomu açtım. Şuraya istiyoruz dedim o formayı. Onu da çerçeveleteceğim arkadaşlar. Ee, Artık bu milli takım şeyi bittikten sonra kulübe döndüğü zaman, yani Real Madrid'e döndüğü zaman bir formamız olacak inşallah. Öyle güzel bir gün geçirdik. Ona Niğde gazozu aldım dedeme. Ellerinden de öptük. Ee, Sağ olsun. Ya ben onların yanına gideyim. Onlar dedi bekle biz gelelim dediler. Zaten oradan geçeceğiz. Güzel bir gündü. Dedem. İnşallah alırız. Ya alamasak da fark etmez ya. Arda'nın dedesinin elini bile öptük yani. Öyle güzel bir gündü yani. Çok garip oldum yani, anladım. Bir tek Arda'ya ulaşamadık. Annesiyle babasıyla fotoğrafım var Arda'nın, biliyorsunuz. Yeni takip edenler bilmiyor olabilir. Ee, Arda İstanbul'a Romanya maçına gittiğim zaman Ümit abi babasıyla annesiyle fotoğraf çektirdik. Bir tek Arda kaldı. Allah büyüktür. Onunla da buluşuruz inşallah. Nereden buldun dedeyi? Onlar tatile gelmişler. Oradan buldum Şükran abla. Sen de öylesin kardeşim. Başarılar diliyorum sana kanalında. Teşekkür ederim. Ersin Zivali. Teşekkürler hocam. Kenan sakatlanmamış da zaten sakat geldi. Buluşma için nasıl iletişim kurdunuz? Instagram'dan konuşuyorduk zaten arkadaşıyla hep. Hatta onun da şeyini atayım mı ya? Arkadaşı da şu. Hatta ayak tenis oynadık. Beni yendi arkadaşı. O fena oynuyor. Fran Garcia'ya benziyor çocuk da aynı. Hemen şöyle arkadaşıyla olan şeyi de, hatta canlı yayın açacaktım ayak tenisi açar oynarken. İzlemezsiniz diye açmadım arkadaşlar. Yok abi artık Arda'ya çok yaklaştın, evet. Ramak kaldı Arda'yla buluşmaya. Şeyi de atayım arkadaşlar, hemen onu da ekrana vereyim. Çocukluk arkadaşı Mustafa Nazlı. Mustafa Nazlı'yla da buluştuk. Onunla ayak tenisi maçı da yaptık. Üzerindeki forma Arda Güler forması, çalıp kaçacaktım. Kötü bir imajımız olmasın diye çalıp kaçmadım forma. Şöyle onu da indireyim arkadaşlar. Vallahi formayı çalmak içimden geçmedi değil. Yani ama yakışma yakışmaz ne oğlum, ciddi ciddi düşünmüş ya. Yani inanılmaz bir adam olduk ya. Ama Arda Güler imzalı forma yanımda duruyor yani, köy yılanı gibi. Almamak için kendimi zor tuttum ya. Ben bu fotoğrafı neden indiremiyorum? Şöyle bunu gösterelim. Ya bunu niye indirmiyor abi bunu ya? Bir saniye arkadaşlar. Şöyle deneyeceğim. Vallahi indiremiyoruz ya. Arda'nın dedesini tatile çıkarmış. Bacaklarında rahatsızlık varmış. Onun da sağlığı için de dua edelim arkadaşlar. Ee, Dedemize bir duada edelim. Allah bütün sağlığı için şifa bekleyen herkese şifa versin. Yardımcısı olsun inşallah. Önce daha ağır olanları tabii ki de. Ah, İngiltere ikinci yattı. Harry Kane'le attılar yine. Bunu indiremiyor. Ya indirmiyor hocam. WhatsApp'ta bir sıkıntı var. Anlamadım. Garip bir şekilde indirmiyor. Hemen şöyle indirmeye çalışacağım tekrar. Aç diyeyim. Yok, indirmiyor. Mailden atmam lazım. Bir saniye. Çok güzel bir gün geçirdik bugün. İyi transfer. Şu sakatlık görselini bulabilirsek çok güzel olur. Fotoğraf arşivi.
Bir saniye arkadaşlar. Kendime mailden gönderiyorum. Anca oradan indirebiliyoruz. Hemen şuradan indirip o görseli de vereyim. Instagram'dan falan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Orada mesela hani inanmayanlar falan da olabilir de. Gerçekten yanıma kadar gelmeleri beni de şok etti ya. İnanılmaz bir duygu yani. Düşünsene Arda'ya falan ilk harçlığını veren adam falan. Garip yani. Bir saniye. Halledemedim ya Allah Allah. Bir tek Arda kaldı. Bakalım. Nasipse onunla da buluşuruz. Allah ömür verirse. Hurricane, Hurricane. Harry Kane hatta evet. Evet şunu da verelim buraya. Oğlum ne kadar büyük bir fotoğrafmış. Shorts olarak ayak tenisi oynadığımız bölümü de atarız belki bilmiyorum. İsterseniz atarız. Vallahi forma sözümüzü aldık. İnşallah formamızı verirler. Bu da ayak tenisi sonrası arkadaşlar. Yenildik ayak tenisinde. Çaktırmayın. Bilerek yenildik. Formayı versinler diye Kıps. Evet bu da çocukluk arkadaşı Arda'mızın. Bence yaşına göre Haaland'dan daha iyi. Ablası var. Bu kim? Çocukluk arkadaş işte Arda'nın dedesini yanıma getiren arkadaş Mustafa Bey. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Arda'mızın çocukluk arkadaşı bu da. İyi çocuk ya sevdim vallahi Mustafa da iyi bir çocuk gerçekten. Hepsi ailecek çok iyiler ya bence. Garipler yani. İngiltere 2-1. Yakında Arda'yla da görüşürsün. İnşallah ya. Nasibimiz de varsa görüşmek sizlere oradan bir selam gönderttirmek isterim yani. Bolulu evet. Öyle. Ya bunları da sizle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, öyle. Hem sevindim yani arkadaşlar anladınız mı? Ders veriyordum orada. Antrenman yapıyorduk burada çocukla, öğrencimle. Haberi alınca çağırdık yanımıza direkt. Bu da dedesi. Yeni gelenler de görebilir. Kenanza. Paraguay 2-2, ABD'yi 3-1 ABD'ye 3-1 yenileceğiz. Montella istifa edecek. Hakan baskılardan milli takımı bırakacak. TFF Başkanı Terim olacak. Gelecekten bir dost diyor. Hocam içimizi kararttın. Yapma ya. 24 yıl sonra gidiyoruz. Yapma hocam. Kaleyi işten fethediyorsun sanki. Kıps. Yani evet öyle oldu biraz. Ya bilmiyorum sanki böyle nasipte de var gibi yani. Ya bir kere bak hayatımda ilk defa uçağa binip İstanbul'a maça gidiyorum. Annesiyle babasıyla görüşüyoruz. Şimdi antrenman yaptırıyorum. Bir bakıyorum story atıyor çocuk. Gelin dedim hani misafir edeyim sizi. Geliyorlar bir anda yani garip. Bir tek Arda kaldı. Görüntülü ara dedim. Milli takımı şu an dedi kuş uçurtmuyorlar dedi arkadaşlar ha. Milli takım hiçbirisi sosyal medyaya bakamıyor dedi. Görüntülü arayabilir miyiz? Ararken de yandan video çektirecektim. Hani bir selamlaşma yapacaktık. Kesinlikle yasak abi diyor. Şeyden diyor. İlk maçı kaybettik ya diyor ve basında da bir sürü şey döndü ya diyor. Sakallara, bıyıklara kadar kesildi ya diyor. Kuş uçurtmuyorlar diyor milli takım kampında şu an diyor. Hiçbir oyuncu sosyal medyaya bile giremiyor dedi. Orada biraz şansımız kötü oldu. İçeride neler dönüyor? Bilgi aldın mı? Ya çok da bunaltmak istemedim insanları. Şimdi yanımıza kadar çıkıp gelmişler. Çok da darlamak istemedim. Şeyi sordum. İşte oyuncuların sigara muhabbetini sordum. O da biraz doğruladı gibi yani evet. Tüm dünya gördü abi diyor. Ben diyorum hani haberini bile yapmadım dedim. Abi yapmasan ne olacak? Tüm dünya gördü diyor yani. Cumartesi berabere bitince tekrar burada olacağım. Yapma hocam. Bitmesin ya. Kazanalım abi. Siz bu arada bizim takım zoru başarır. Salih kimle konuşmuş? Arda Güler'in dedesiyle en son. Vallahi tüm aile fertleriyle görüştük ya. Kim içiyormuş? Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü ve bir oyuncumuz da var. Arkası dönük onun gözükmüyor. Böyle ya çok içen var. Mesela Arda Turan falan da içiyordu bence. Oku neyi okuyayım abla? Nasipte derken belki nasipte Şükran abla yapma ya. Yapma aramızı bozma bizim onlarla.
Video çektirme konusunda Arda'nın çocukluk arkadaşıyla video çektirme değil de bir görüntülü konuşmak isterim dedim. Hani Arda'ya bir selam göndermek isterim dedim. Çoğu ödüllerde dedim o kadar fazla böyle destek olduk ki dedim. Hani bunu yanlış anlamayın dedim. Hani bunu yaptık işte bunu bize gösterin. Arda ile görüştürün bizi değil de dedim. Onu gerçekten çok seviyoruz. Hani bir karşılık beklemeden seviyoruz, destekliyoruz ve chatim de öyle dedim. Yani bizim chatimizde olan insanlar da dedim çokça selam söylüyor dedim. Mustafa Nazlı arkadaşlar. Mustafa Nazlı diye yazarsanız Instagram'da çıkıyor. Numarasını gönderdi direkt bana çocuk hatta sağ olsun. Ama video görüntülü konuşturamıyoruz abi şu an dedi. Şu an içinde başka bir zaman olmuş olsa dedi. Mesela kamp öncesinde denk gelseydim konuşurdum büyük ihtimalle dedi. Ama kuş uçurtmuyorlar dedi yani şu an. Çünkü ilk maçtan dolayı çok fazla tepki oldu. O yüzden herkes odaklanmış durumda falan dedi yani. Öyle. Güzel bir gündü ya. Vallahi ben keyif aldım. Çok yorgundum aslında. Yani bir saatlik idmanın sonunda onlar geldi. Bir buçuk saatte ayak tenisi oynadık. Antalya'da. Dedesi rahatsız olduğu için çok fazla araçtan inmedi. Ben de gittim ona bir Niğde gazoz ısmarladım. Ondan sonra o da hatta öğrencim de Fenerbahçeliydi. Direkt Fenerbahçe deyince var ya dede delirdi. Gel lan buraya dedi. İşte dedi sen var ya dedi kralsın dedi. Fenerbahçe'yi her zaman destekli oğlum dedi. Çok sev dedi Fenerbahçe'yi dedi. Arda'yı da sevdi dedi. Fenerbahçe'yi dedem tam fanatik. Arkadaşlar gönlünüz ferah olsun. Biz bu turnuvadan rahat çıkacağız diyor. İnşallah inşallah böyle hep güzel dileklerimizi iletelim lütfen arkadaşlar. Paraguay maçına gidiyorum. Şu an yoldayım. Salih Salih. İsimler aynı ama sen daha şanslısın hocam herhalde. Şu Bellingham'la ilgili bir totemim var. Neymiş Şükran abla? Arkası dönük Arda. İmkanı yok. Paraguay da bize bilenmiş. Abi ne yaptık ya? Ne oldu? Hocam o Paraguay maçına gidiyorsanız. Ya abi şu Arda'ya nasıl oynayacağız ya? Turnuvada evet arkadaşlar çok büyük takımlar puan kaybetti. Sıkıntı. O yüzden sıkıntı yok. Oku. Söylememek. Neyi Şükran abla söylememek? Söyle lütfen. Arkadaşlar biz sonuna kadar duamızı, desteğimizi iletelim oyuncularımıza. Yapacak bir şey yok. Biraz böyle ciddiyetsiz bir konuşmalar da oldu. Samet Akaydın mesela neden basın toplantısına katıldı? Orada espri yapmaya falan da çalıştı. Ben orada bayağı bir sinirlendim. Aha, Hırvatistan 2-2 yaptı. Ve ben orada kendi hesabımdan anlık olarak mesaj da yazdım. Neden gülüyorsun ki yazdım mesela yani. Totem hayır olunca söylerim. Tamam, Hırvat gol. Paraguay 0 çekecek. Biz 3 ya da 4 puan toplarız. İnşallah, inşallah. Paraguay bu arada ben Amerika maçını izledim arkadaşlar. Gerçekten kalkıp izledim. Yani bu kadar pasif bir takım görmedim ben hayatımda. Böyle hepsi NPC gibi takılıyorlardı yani. AFK kalmış gibi. Yani Mücahit sen de sinirlendin değil mi? O basın toplantısında o gülmeler. Tabii gülebilirler de. Ben 2002'deki kadrodaki çocukların orada olup adamların böyle bir maçtan sonra bir basın toplantısı şöyle bir hani anladın mı? Üzüntülüyüz falan. Sıkıntı yok. Yapacağız falan. Öyle bekledim de böyle bir bayağı güle güle eğlene şey yaptılar ya. Ben ağlasınlar demiyorum da yani biraz garibime gitti sadece. Evet topu biz oynayınca bir şey olmuyor. Topu rakibe verelim biz geride bekleyelim ne olacak? Ama bizim atmamız da lazım. He, bir de taraftara şunu dediler bizlere yani sana bana şunu dediler. Biz bu maçı kaybettik ya. Çok yerden yere vurdular. Şimdi kazanalım bunlar şampiyon olur derler dedi mesela. Bir tane muhabir de dedi. Azınlık dedi size böyle şey yapıyor dedi. Bize azınlık dedi yani. Salih durumun ciddiyetinin farkında değiller. Bilmiyorum ya. Mesela Mücahit'le ikimiz sinirlendik. Beraber izliyorduk basın toplantısını. Samet'e akşam tavla oynamak için çağırmışlar kampa. Ya abi bu maskotluk bir durum değil ki. Yani oraya mesela Aral Şimşir'i çağırsaydın
Bak sana yemin ediyorum Aral Şimşir var ya Avustralya'yı çözer daha. Hani Avustralya böyle bir takım olduğunu görüp bir hamle sunman gerekiyor ya Montella. Aral Şimşir'i alıp koyabilirsin mesela bir anda anladın mı? Çünkü dar alanda inanılmaz bir becerisi olan çocuk. Can Uzun gibi. Can Uzun bir dakika süre almadı lan. Bak deliriyorum. Seviyoruz, destekliyoruz ama ben Montella'ya kızıyorum en çok. Ben oyunculara da kızmıyorum ya. Evet evet yani Meltem Hanım da doğru söylüyor. Her şeyi eleştirmeyi seviyor bizim ben sakalı bıyığından ben oyunu eleştiririm. Ben yanlış ilk 11 seçimini eleştiririm. Çok yani güpegündüz yanlış yani her şeyi. Ben Montella'yı destekliyordum ama artık şey yapmıyorum ya gitsin yani. Evet evet yani can oyuna girse çünkü Barış'ın o dar alan yeteneği. Bak Barış Amerika Birleşik Devletleri maçının oyuncusu Can Uzun mu Barış mı dersen ben Barış derim. Bak Amerika maçına Can Uzun mu solda oynasın? Şey mi solda oynasın? Barış Alper mi solda oynasın dersen hiç gözüm kapalı Barış Alper yazarım. Birincisi iyi bir Barış Alper ama. Gününde bir Barış Alper. Defansif yönü ve topla beraber hızlı kontra atak için. Ve Kerem'i de yazarım bak forvete şey maçı için. Amerika maçı için forvete yazarım Kerem'i de. Ama önümüzdeki maç daha önemli bir maç. Bilmiyorum. Abi yeni geldim ne sakatlığı? Kenan'ın dizindeki bandajdan bahsettik ya. Sonra izlersin. ABD çok tehlikeli takım işimiz zor. Yani zor değil taktik yani bu bir satrança döndü artık muhabbet. Yapmaları lazım. Arkadaşlar yapmıyor. Penuda oku. Rakip stoperler arasında 3 tane Truva atı yerleştirip duvar pasları ile şut çekecektik. Basit taktiği bile yapamayan hocam olur. 3 tane Truva atını nereden bulacağız? Bir tane var bizde. Arkası dönük. Selamlar Erdem Bey hoş geldiniz. Yeni gelen de olsa bir de like atarsanız arkadaşlar çok seviniriz. Biraz destek de bekliyoruz sizden. Paraguay maçını kazanamazsak direkt eleniyoruz. Arka dönme olayı ne? Arka dönme olayı ne? Ben de o ne? Arkası dönük. Arkası dönük forvetten mi bahsediyorsunuz? Pivot santrfor. Paraguay Arda'yı durdurmak için iki oyuncuyu görevlendirecek. Vallahi Amerika'yı durduramadılar pek. Biz Amerika kadar durdurulamıyorsak olmasın. Bugün bak Kenan'ın başka bir videosu var. Video ama arkadaşlar açamıyorum. Chat'e atabiliriz istiyorsan bu görüntüyü Mücahit. Hem herkes de algılamış olabilir, algılamış olur yani bu olayı. Ee, Hafif sekiyor gibi diyor Mücahit de burada. Mesela Meltem Hanım ben sizin dediğinizi dediğim için bir tane takipçimi kaybettim. Şöyle. Volkan Demirel ya da Arda Turan gelsin ya Montella tamam sakin ama ezbere her şey. Ben de aynı sizin gibi söylemiştim. Milli takımda zamanında ortalığı dağıtıp yıkan iki tane adamı böyle layık gördüğün için dedi takipten çıkıyorum dedi mesela birisi. Kenan ABD maçına yetişmeye çalışacak. Yani biz Paraguay'ı geçemezsek ABD maçı prestij maçına düşüyor. O arkası dönük Arda mı? Hayır canım saçmalamayın arkadaşlar. Arda'nın çocukluk arkadaşı bile onlar asla içmez. Ya içmiyor çocuklar. Kenan hafif sekiyor gibi linki de atmış bak Mücahit. Chat'e bakabilirsiniz. Ben izleyemiyorum şu an. Telefondan izleyeyim ben de. Yani Kenan bizi kurtarır diye. Kenan ama ilk önce sağlığını kurtarması gerekiyor. Dün de idmanda şey yapıyordu. Dua edip böyle ayaklarına kadar inip o ayakların oralarda falan ayaklarını falan ovuşalıyor. Yani duasını her yerine yayıyordu. O ayaklarının olduğu kısımda çok fazla durdu böyle. Bilmiyorum ya inşallah hiçbir şey yoktur. İnşallah hemen iyileşir. Ama Juventus'a çok sinirliyim bu konudan ötürü arkadaşlar. Kenan yerine Can Uzun'la başlayabiliriz. Neden olmasın? Paraguay Arda açamazsa kimse açamaz. Arda açar da Arda'ya destek çıkmaları lazım. Yani
Arda pas atacak, koşu yapan oyuncu bulamıyor mesela. Rodrigo da Ronaldo'dan alıp ayaklarına yapmıştı. O aklıma geldi. Onun gibi yapıyor ama o duasıyla yapıyor. Kenan'ı 45 dakika oynatacaksa ilk yarı oynatmalı. Şükran abla haklı. Şükran abla kim ya? Biz yumurta kapıya dayanınca verimli oluyoruz. Evet, hep öyle olduk ya. Hep öyle olduk yani. Her zaman her turnuvada öyleydik. Kerem'i uzun savunmaya karşı yerden oynatmak için mi tuttu acaba? Sürekli orta yapması Montella'nın da planı olmayabilir. Durum buysa da kontrol sorunu var demektir. Kenan'ın bandajlı hali de şu arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Videoları attı Mücahit Çete. Hayır arkadaşlar, şu sigara muhabbetini bir şey bırak. Arda sigara falan değil, o başka bir sarı saçlı birisiydi. Ha, Mert gibi duruyordu. Kaleci Mert gibi duruyordu, bilmiyorum. Yok, suçlamayayım da yani öyle bir saç diyeyim yani. Biz ne zaman gruptan çıktık ben hatırlamıyorum. Nasıl yani? Abi geçen sene hazırlık maçında ABD'yi yenmiştik aslında. Şu anki durum işkillendiriyor işte. Evet. Ha Şükran, evet ya, abla adını bile unuttum. Ne oldu ya? Kafam gitti ya. Özür diliyorum. Gruplarda acayip işler oluyor. Bugün Portekiz berabere kaldı, İspanya berabere kaldı. Size bir şey diyeyim mi? Senegal Fransa'yı yener diyorduk. Fransa sonradan ikinci yarı döndüler yani. Mert ile tanıştım, sigara kullanmıyor. Yani saç olarak ona benziyor dedim. Öyle, neyse. Şükran abla doğru söylüyor. Bırakalım şimdi. Sonra konuşuruz onları. Evet, Kenan'ın videolarını da attık. Siz de izleyin. Sizin yorumunuz nedir merak ediyorum. İki tane video attık arkadaşlar. Kenan'ın sekerek yürümesi ve bandajlı bacağının şeyini attık. Böyle biz devam edelim. Milli takımımızın en büyük sorunlarından birisi birkaç maç kazandıklarında kendilerini dünyanın en büyüğü sanmaları diyor. Böyle bir eleştiri var. Daha önce de Avustralya'yı hafife aldılar. Röportajlarda ve podcastlerde büyük konuştular ve sonra kaybettiler. Ronaldo'nun e, Demokratik Kongo'yu aldığını ya da Messi'nin röportajında Cezayir'i küçümsediğini hatırlamıyorum. Dünyanın en büyük oyuncuları bile her rakibi ciddiye alırken kusura bakmasınlar ama şu ana kadar milli takımla hiçbir şey kazanamamış bizim oyuncularımız diğerlerini küçümsemeye hakkını nerede buluyor? Paraguay maçı bir final gibi oynanmak zorunda diyor. Sert bir eleştiri de gelmiş. Ama bir şöyle, Avustralyalı oyunculara ilk önce Avustralyalı oyuncular laf attı, sonra bizimkiler. Fatih Terim'i izledim hocam. İzledim. Bence kötü konuşmadı Fatih Hoca. Oyuncularımızın hepsine destek olalım. Onları yargılamayalım. Onları şey yapmayalım. Kırmayalım, incitmeyelim. Turnuva bittikten sonra her şey konuşulur dedi. Evet, evet. Evet, kendine kuruntu yapmış maalesef Hacı Osmanoğlu da yanlış algılamış bence. Çok güzel konuşmuş. Şükran abla burada. Şükran abla, sen Fenerbahçeli değil misin? Mesela takım olarak gireceksek için içine. Kapalı savunmalarda Hacı Alex gibi geri dönsün. Kerem ile Barış'tan daha fazla faydalı olur. Doğru bu arada. Şu anki veteran halleriyle bile işi çözerler bence. Will Klein. Arda Güler izlemekten çok keyif aldığım oyuncu. Los Angeles Dodgers'da oynayan beyzbol oyuncusu arkadaşlar. Bu şekilde Arda Güler'imizi konuşuyor. Bulut bile yok. Nem kapmış. Neden ki? Bizim oyuncular bu tarz atışmalarda etkilendiği için her takıma sallıyor. Her takım sallıyor bize. Biraz profesyonel olmalıyız. Evet, bu millet olarak bizde de var. Ben de mesela kuruluyorum. Biri öyle bir şey açıklama yaptığı zaman hadi lan oradan deyip mesela yerimde kuduruyorum da yani. Öyle. Bitiricilik konusunda çalışmaları lazım. Ben Hakan Çalhanoğlu'nun şut çekmemesine de kuruluyorum. Merih Demiral podcast'inde ne diyor? Ya Hakan abi öyle bir yetenek. Ben Hakan abi gibi şut çekiyorsam diyor. Hakan Çalhanoğlu gibi şut çekiyorsam diyor. Sahanın her yerinden şut çekerim diyor. Ve
Kafama mesela bir yere geçerim. Topu kafama at derim diyor antrenmanda. Kafama atar diyor mesela. Niye şut çekmiyor abi? Milan atıyor ya Inter'de. Şükran abla diyor ki Fenerliyim, Fatih Terim'i çok sevmem ama haksızlık yapıldığında bu konuşmada bu konuşmada açık. Kim sakatlandı hocam? Vallahi söyledik haberleri. Kenan Yıldız'ın dizi sargılı. Bir yayını geriye sarıp izleyebilirsiniz hocam o kısımları. Arda Güler o Avustralya maçındaki friki kalecinin olduğu yere vuruyor. Kaleci de güçlükle çıkarıyor aslında. Hakan'ın frikini de aynı şekilde. Oyun stili oturtamıyoruz. Bir oyun stilimiz yok zaten. Kim sakatlandı abi? Kerem mi diye gelmiş Doğuş. Yok. Kenan'ın bacağında sargı var. O canımızı çok sıktı ya. Aylardır vardı o sargılar. Kaleci Beach hayatının en iyi maçını çıkardı. Topun üzerine gitmesi de bizim beceriksizliğimiz. Özücan hoş geldin. İyi yayınlar Salih demiş. Teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun. Haaland Norveç için maçlardan daha fazla gol attı. 51 maçta 57 gol atmış. Daha az maç yapmış. Maçtan fazla golü var. 99 maç Mbappe 58 gol atıyor. Bir gol var aralarında. Gruptan çıkamazsak ne olur arkadaşlar? Şu an genç olan oyuncularımız orta yaş olur. Orta yaş oyuncularımız yaşlı olur. Çocuk oyuncularımız da Arda Güler yaşlarında olur. Sen GS'li değil miydin? Dedenin hatırına Fenerli mi oldun? Ben yok, ben takımımı söylemedim de benim öğrencim Fenerbahçeliydi. O Arda Güler'in dedesini soruyor da. Haaland in, Mbappe out. İspanya gibi büyük sürpriz. Ben 50 yaşındayım. Pek hatırlamıyorum. Avustralya en azından tüm dünyanın bildiği bir ülke ve takım. Evet, bu konuda da biraz içimiz ferahladı ama onlar berabere kaldı. Biz yenildiğimiz için şu an sıkıntıdayız hocam ya. Soruma bakabilir misin? Yiğitcan ne yazdın abicim? Hocam. Uğurcan güçlü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum Salih. Neden GS lobisi bu adamı bu kadar yere göğe sığdıramıyor anlamış değilim. Şöyle diyeyim. Avrupa maçlarındaki Liverpool maçlarını izleyebilir. Kim oynasın? Tamam. Berke yok. Berke olsa ben Berke oynasın derim. Kim oynasın şu an? Avrupa'daki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilirsin. Bak 4-5 gol yediği Liverpool maçını da dahil ediyorum. Çok iyi kurtarışları vardı. Dünya Kupası'na giden kurtarışı yaptı. O maçta elini değdi, direğe çarptı ve Dünya Kupası'na gitti Kerem'in golüyle birlikte. Kerem'in de golü Dünya Kupası'na götüren gol. Uğurcan'ın dokunuşu Dünya Kupası'na giden kurtarış. Öyle. İspanya maçını hatırlayın. 6 tane yedi değil mi? 6 yedik değil mi? 6 mı yedik 7 mi yedik? 6 tane yedik. Kurtardığını bir hesaplayın. Herkes o gün Uğurcan'ı mesela uçurmuştu. Yerlere göklere sığdıramamıştı. 6 gol yiyen kaleci. Hayır hayır. Şeyi İspanya maçını hatırlayın. 6-7'miz maçı hatırlayın. Uğurcan'ın çıkardıklarını da hatırlayın sadece. Salih maçı Amerika'da izleyen birini izledim. Adam Kenan oyuna girmek için kendi ısrar etti aslında. 10 dakika en fazla oynaması önerilmiş dedi. Zorlamış kendini. İşte yapmaması lazımdı ya. Hem maçı kaybettik dediğimiz gibi hem de Kenan'ı. Kerem'in golüyle geldik. Eleştiriyoruz. Uğurcan gol yedi ama eleştiremiyoruz. Çünkü kritik gol tuttuğu zamanda. Hayır, ben Kerem'i eleştirmiyorum. Ben Kerem'i şöyle Ben Montella'yı eleştiriyorum. Avustralya maçında Kerem'i forvete koyup 85 dakika tuttuğu için. Kerem diyorum ki ABD maçının oyuncusu. Bak Kerem Aktürkoğlu ABD maçının oyuncusu. Bak söylüyorum burada. Demedi demeyin. ABD maçını çözecek oyunculardan biri Kerem, biri Barış Alper. Ne kadar hızlı varsa onlar. Kontratak oynamamız gerekiyor. Vallahi hocam ben Mert'in Fenerbahçe transfer oldu ya. Mert'in Torreira'nın önüne top düşürdü ya. Oradan sonra Mert de bitti bende. Topu tuttu. Torreira'nın önüne attı. Torreira gol attı ya. Orada bende Mert de bitti. Uğurcan'ın yediği Avustralya maçında yediği goller de önünde sekti gördüğüm kadarıyla. İkinci golü tam hatırlamamakla birlikte ilk gol tam önünde sekti. Ee, Ona bakarsak her şeyi geriye alalım. Arda sağ ayağıyla şut vuruyor. Üzülürken markaj yapacağı rakibini yapıyor. Ona gitmiyor. Orkun Kökçü
Markaj yapacağı rakibine uzak kalıyor. Top atılıyor. Merih adamı tutamıyor. Zeki adamı tutamıyor ve gol oluyor mesela. Hatalar zinciri, silsilesi yani orada. İnşallah. Bunlar Bellingham'a kurulmuş Şükran abla da burada. Uğurcan, Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim. Takım tutan birisi değilim. Harika iş çıkardı o maçlarda. Ondan bahsediyorum. Yani 4-5'ten de yese bile Liverpool'dan bir 5 tane net gol pozisyonunda çıkarmıştır diye düşünüyorum. Arda, sence şımarıklığı artıyor mu gün geçtikçe? Öyle bir şey sezmedim ya. O biraz onda lider vasıflığı var ya. El kolu falan çok yapıyor. Artık sinirli de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum artık. Yapmaması gerekiyor ama Türk olduğu için hepimizde var bu duygu yani. Bilmiyorum. Ben Türk olup da böyle Türkiye'de yetişip de inanılmaz sakin oyuncular hatırlamıyorum ya. Ya o hırs bazen işe de yarıyor tabii ki de. Onda bir şey de var arkadaşlar. O koskoca Real Madrid'de yapıyor bunu bak. 18 yaşında yapıyordu bunu çocuk. 19 yaşında. Bellingham sen oraya git, sen buraya git. Ve bunu Xabi Alonso da bunu istemiş mesela ondan, anladın mı? Bunu yap, şunu yap, oraya git, sen buraya git. Böyle yani çocuk sürekli. Kazanamayınca da sinirleniyor mesela. Umursamamak daha kötü bence ya. Hemen gidip işte Duru'nun yanına gitse bir selfie atsa falan hoş olmaz bence mesela. Ama o sahada hırsını gösteriyor gibime geliyor. Ben hırslı oyuncuyu severim bu arada. Emre Belezoğlu'nu da severdim ama onunki biraz abartıydı. Çok abartıydı. O hırsını tribüne de kendisinden nefret ettiriyordu mesela. Ama maç içindeki hırsı beni... Merih Demirel'in ilk milli takım zamanları. O kayarak müdahaleler nerede o Merih? Yok. Çok hırslıydı. O suratındaki o hırsı görünce ben böyle şevke geliyordum mesela televizyon başında. Ama yok. Şu an yok. Milli takımımızda öyle alevlendiren bir oyuncu var mı? Yok bence. Belki de Arda o yüzden o mu olmaya çalışıyor bilmiyorum. Arabistan rehaveti. Evet, çok doğru söylediniz. Kesinlikle katılıyorum bu yoruma. Demokratik Kongo Dünya Kupası tarihinde ilk maçında ilk puanını aldı arkadaşlar Portekiz'e karşı. Salih, A milli takımda Süper Lig ve Avrupa liglerinden gelen oyuncular arasında antrenman kalitesi ve oyun temposu kaynaklı adaptasyon farkı seziyor musun? Hocam bu maç içinde de çok bariz belli değil mi? Mesela bir sakat Kenan'ın oyuna girişini görün, bir de sakat olmayan. Bu sezon her maçta forma giyen Barış Alper'in performansını bir görün. Yani şöyle diyeyim. Kerem bir forvet değil ama bir Deniz Gül'ün mesela hazırlık maçındaki performansını izledik. Kafayla gol attı. İnanılmaz gol attı şeye. Tam bir santra pivot golü dedim hatta ona. Makedonya maçında çok güzel bir gol atmıştı. Ee, bir de Kerem'in işte forvet. Ama Kerem forvet değil tabii ki de. Gökhan Bey, buralarda mısınız efendim? Evet, Kenan'ın bir bandajlı bir şeyi var, videosu var. Canımızı sıktı o. Cristiano Ronaldo Dünya Kupası kariyerinde en az 80 dakika oyunda kalıp 90 topla en az buluştuğu maçı Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında oynadı. Bellingham gol attı Şükran abla. Bellingham gol attı. Bellingham gol attı valla. Bellingham ters nazar yedi bizden. Gole bir bakayım nasıl atmış golü. Bayağı uzaktan getirmiş. Zor pozisyon, zor açıdan vurmuş bir de. Valla Bellingham falan atıyor abi. Ardacığım, hepimiz. Kenan, Menan, Kerem, hepiniz atın ya. Evet, şöyle gollü maç izlemeyeli çok olmuştu. Tuchel bu arada çok fazla risk aldı. Foden'ı götürmedi, Trent'i götürmedi. Ee, Cole Palmer'ı götürmedi. Bir sürü yıldız oyuncu götürmedi oraya. Ve şu an 3-2 oldu maç.
Zabıtamız attı. Real'dekiler milli takımda coştu. Sadece şu Bellingham'ı çözemedim ya. İyi mi kötü mü? Kötü hocam ya. Karakter anlamında da bence. Selin vs Ronaldo. O da buluştu Ronaldo'yla. Ne oluyor lan? Bellingham'a bak. Bellingham bir daha vurdu, kaleci çıkardı. Golün daha santrası yapıldı. Garip. Arda, şu görüntüleri görüp yırtılman gerekiyor. Real'de de böyle oynasalardı. Evet, doğru. Hırvatlar atacak. Spoiler verme. Ne o? Ne spoiler ya? Evet, Kenan'ın bu görüntüsünde atmıştık arkadaşlar. Ben de başka da hareket kalmadı. Uyumam lazım Arda. Uyumaman lazım Arda. Köşeye atsa goldü. Bir korner. Oh. O kim lan? O'Reilly'ymiş. Hırvatistan filelerini havalandıran Harry Kane Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı golü atan oyuncu oldu. Seri penaltılar hariç diyor arkadaşlar. Sıra Arda'da inşallah. Sıra Arda'da. Ronaldo bu akşam hiçbir şey eksik değildi. Futbol böyle bir oyun. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Valla senle bir tık bir kişi eksik gibi oynuyor ya Portekiz hocam. Ne yapacağız? Severim, Ronaldo'cuyumdur bu arada. Ama sıkıntı. MPP gibi. Jude Bellingham büyük turnuvalar tarihinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası olarak olmak üzere 4 farklı edisyonda forma giyen en genç Avrupalı oyuncu olacak. 22 yaşında, 353 günlük ve Hırvatistan maçında sahnede. Mbappe 2, Haaland 2, Messi 3, Ronaldo 2, hidrasyon breaks. Yani iki tane su molası diyor. Ya abi ya. Niye böyle ya bu insanlar? Amerika'da İngiltere gibi oynuyor. Bu arada Messi'nin ben hat-trick yapıyor olması, rahat oynuyor olmasını, o ligde oynadığı, sürekli o ligde oynuyor. Oranın havasına, her şeyine alışkın olduğu için çok rahat bir maç çıkardı şey. Edisyon ne la? Ampulü ampulü bulan mı diyor. A millide fazla samimiyet var. Bu da disiplinin önüne geçiyor. Maçta herkes herkesin hatasına göz yumuyor. Ama aman tadımız kaçmasın, Ali Rıza Bey diyor. Hediye fikirleri. Şöyle yani ben mesela bir işte 15 yaşındaki öğrencimle bile bir abi kardeş gibi takıldığım zaman orada bile o disiplin kayıyor. Çok doğru bu arada. Yaş fark etmiyor artık. E, Orada o samimiyet çok fazla arttığı zaman profesyonellik biraz azalıyor. Doğru. Ne kadar çizgiyi korumaya çalışsan da karşı tarafın bunu e, şey etmesi o durumu bozuyor. Adam break'e girmiş zar. Messi çok rahat, çok pro. Madrid kadrosu overstake. Oldu bile, şimdiden geçmiş olsun. Çok kötü ya. Bernardo Silva'yı alıyorlar. İnanılmaz bir transfer gibi duyuruyorlar. Adam 45 dakikada 45. dakikada oyundan çıkıyor. İkinci yarıda oynamıyor mesela. Ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı. Oğlum Livakovic ne yaptın lan? 2 senelik 2+1 diye biliyorum. Declan Rice biraz üstüne gitmiş şut ya. Haberi okusana, hangi haberi? Herkes neden Ronaldo'yu T'ye alıyor? Avustralyalı olarak benim keçim en iyi reytingi aldı. 9.9, evet. Ama tersten. Mourinho bir şeyler deniyor. Maçı izlesem mi Salih, değer mi? Vallahi şu an gördüğümüz en keyifli maç olabilir. Karşılıklı gol oluyor sürekli. Lionel Messi'nin babasının durumu iyi değildi. Bu hafta içinde daha da kötüleşti. Maçtan sonra ağladı Messi. Maç çok iyi. 12 Dünya Kupası maçında 10 gol, 9 numaranın sözlük karşılığı Harry Edward Kane.
İngiltere ve şey Hırvatistan maçı durmadan gol atıyorlar yani. Gol oluyor. Çok güzel maç. Cristiano Ronaldo, Diego Costa ne bu? Onunla bir şey tartışıyorlar. Ne diyor oğlum? Demo Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equalizer'ından sonra Cristiano ve Diego Costa. Equalizer ne lan? Ayarından sonra mı? Ne diyorsunuz oğlum ya? Evet, Messi ama gölgesi farklı arkadaşlar. Kurbanlık keçi. Sen bir dakika öndesin, gol olursa hemen haber verme demek istiyoruz. Hocam televizyonda aynı vermiyor mu bunu, anlamıyorum. Ben televizyondan izliyorum. 59 maç 69 gol, Ballon d'Or'u istiyor. İnanılmaz bir sezon. Verin gitsin abi şuna Ballon d'Or'unu. Aurelien Tchouameni Kylian Mbappe ikinci golü attığında Senegal'e karşı. Doğrudan güldüm. Aslında bu fazla dedim. Equal eşitleme. Bruno Fernandes'in Cristiano Ronaldo'nun kaçırdığı gol fırsatında tepkisi. Sen var ya, sen sinsi dişlek, seni hatırlıyorum. Seni bir yerlerden hatırlıyor gibiyim. Hatırlıyor gibiyim. Son dakika Thierry Henry Cristiano Ronaldo'nun Kongo maçındaki performansıyla ilgili takımın gol atması gerekiyor. Senin gol atman değil. Henry çıldırmış. Evet. Barış Alper Yılmaz Paraguay maçına hazır. Abi bu ne ya? Bu nedir ya? Sen yukarı bakıyorsun, gayipten alıyorsun gibi golleri. Ya televizyonu bir tık fazla yukarı yaptırmışız. Yapacak bir şey yok. Köy yılanı gibi yukarı bakıyorsun değil mi? Şöyle bakıyorsun. Müller'e soru geliyor. Messi mi Ronaldo mu? Müller eskiden Ronaldo'cuydum. Hırsını, iş ahlakını ve başarıya olan takıntısını büyüleyici buluyordum. Ronaldo'nun ilk 10 yılında yani. Anam Livakovic. Oğlum Livakovic neler yapıyor? Artık Messi'ciyim çünkü oyuna daha fazla verimlilik katıyor. Tam anlamıyla bir dahi, top ayağına geldiğinde bambaşka oluyor. Gerçi artık çok koşamıyor. O da koşmak istemiyor ama işi bitirmesi için topuğun ayağına gelmesi yeterli diyor. Doğru söylüyor herhalde. Bir Ronaldocu olarak katılıyorum. Ronaldo'nun bugün kırdığı rekorlar: en fazla Dünya Kupası'na katılan oyuncu, kaleciler hariç Dünya Kupası'nda ilk 11'de başlayan en yaşlı futbolcu, Dünya Kupası'nda başladığı maçlarda sahip olduğu en düşük ikinci topa dokunma sayısı, 25 kez topa dokunmuş. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz forması giydiği son 10 maçta gol atamadı. Kötü rekorlar. Messi mi Ronaldo mu? Kerem Aktürkoğlu mu? Samet Akaydın diyorum bu soruya. Sergio Ramos Instagram'da Messi'yi paylaştı ve şunu yazdı. En iyisi her zaman. Oo, buralar karışır. Buralar karışır. Maç bayağı iyi tempolu. Cristiano Ronaldo istediğimiz başlangıç bu değildi ama henüz iş bitmiş değil. Bir sonraki maça odaklanın. Evet, milli takımımız da bu şekilde düşünsün artık. Ve taraftarlarımız da. Oğlum Livakovic neler yapıyor oğlum? Allah Allah. Oğlum Fener'deyken niye böyle değildi? Kankam kurtarışları görseniz kafayı yersiniz. Oğlum yine inanılmaz bir performans. İnanılmaz bir Salim Aç'ta su molasına muz barışına dazlak keli yap. Muz barışına. Dünya Kupası kalecisi. Edit gelirse Fener'im alır. Messi çok kibirli. Messi'ye döner tekme attım ben ya. Rüyamda. Evet, son bir şöyle arkadaşlar, şurayı açalım. Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur. Bizim için önemli olan günün haberi buydu. Kenan Yıldız'ın bacağındaki, dizindeki o büyük bandaj canımızı sıktı efendim. Evet, bir yayının daha sonuna gelelim arkadaşlar. Teşekkürler bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Umarım iyi bir sonuç alırız Paraguay maçında. Hakem biliyorsunuz
Kapakta ve başlıkta olduğu gibi sıkıntılı bir hakem. Dil konusunda, İngilizce konusunda Kenan Yıldız arkadaşlar. Umarım tedbir amaçlı bu şekilde sarılmıştır. Bilmiyorum. Hırvatistan savunması cırt. İnşallah o da Messi dönmemiştir. İnşallah o da Messi dönmemiştir Salih. Messi'ye mi? Like unutmayalım. Hype haklarınızda kullanın demiş Legend of Anatolia. Rüyanda. Su molaları sponsor reklamı için yapılıyor diyen eski bir futbolcu vardı ve hem taraftarı hem oyuncuyu oyundan soğutuyor diyor. Doğru. Bu arada inanılmaz bir gelir kaynağı sağlıyormuş o reklamlar. Böyle biz de bir reklam patlatalım şuraya ya. Van Dijk Van Dijk eski futbolcu mu? Sadece o değil ya. Bir sürü insan da yorum yaptı. Uğurcan'a da sordular mesela. Samet Akaydın'a da sordular. Samet Akaydın da dedi ya tam oyuna ısınıyoruz. Kanka sen oturuyorsun zaten yedek kulübesinde. Sen neye ısınıyorsun? Maç fena, çok fena. Sende mi suçu? Reklam olunca kanal değiştiriyorum kazanmasınlar. Adam. Bizde reklam girince başka kanala gidiyor mu Doğukan? Çünkü reytinglerden para yokmuş. Abi kim izlesin o saatte maçı? Cuma 22'de Amerika-Avustralya maçını izleyecek miyiz? Evet, Cuma günü 22'de burada mıyız? İzleyelim mi maçı bu kanalda? Beraber rakiplere bakalım mı? İsterseniz olabilir. Bir de like atalım arkadaşlar. Abone olmayanlar da bizi bir 20 abone yolunda, 20 bin abone yolunda bizlere destek olsun. Teşekkürler hediye fikirler. Eyvallah sağ olasın. Böyle desteklere de ihtiyacımız oluyor. Siz de çok destek oldunuz bu zamana kadar. Sağ olun, var olun. Özellikle hediye fikirleri. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Bugün de hiçbir konfeti falan da patlatmadık ama şöyle haberlerin üstünde patlatmayalım. Şurada bir yerde patlatalım onu ya. Gizli gizli. Şunun üstünde patlatalım. Var mı bana bir sorunuz arkadaşlar? Bugün dediğimiz gibi Arda Güler'in dedesiyle de görüştük. Çok güzel oldu ya. Bu şey nerede? Konfeti yok ya. Konfeti bulamıyorum. Allah Allah. Hadi Arda Güler patlatalım ya. Arda Güler! Mais non! İzleyelim diyorlar. Amerika kazanırsa bizim maça rotasyon çıkabilir. 10 bin olunca forma çekilişi olacaktı. Yok. Oğlum ne maç dönüyor İngiltere? Evet çok güzel maç. Onu izleyeceğim o yüzden. Golün şerefine bir zabıta Bellingham. ABD maçı izlemeye korkuyorum. Yapma. Korkmayacağız. Evet dostlar o zaman gidelim yavaştan. Yarın yayın olmayabilir çünkü sahne var. Geç saatte 11'de çıkıyorum. 11.30 gibi evde oluyorum. Yayın olmayabilir bakarız. Niye forma çekilişi yok? Ya bir kere forma çekilişi yaptım. Çıkan adamlar bana geri dönüş yapmadı. Sonra kardeşim ben formayı kazandım niye vermedin? Sen böyle yalancısın. Adamları burada 2 hafta bekledik. Yok abi iyilik yaparken orada kötülük buluyorduk. Yine de 2 kişiye başka bir 2 kişiye verdik o formayı 5000 abone olunca. Canlı müzik devam mı? Vallahi hocam başladım. Maddi durumlar biraz kötüye gidince Perşembe günlerine sahne aldık ya. Yapacak bir şey yok. Yetişemiyorum çünkü. Bir de odayı falan da bayağı değiştirince bayağı bir maddiyatsal açıdan çöktük. Bakalım hayırlısı ya. Sen istediğin birine ver o zaman. Olabilir öyle olabilir. İstediğin bir kişiye bir Arda Güler ya da Kenan Yıldız forması verebiliriz. Keklemediler seni inşallah kimliğine baksaydın. Yok abla neyini kekleyecekler? Orijinal dedesi çocuğu da tanıyorum. Kaybetmek de tercih olabilir gelecek takıma göre. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin kardeşim. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hepimize inşallah. Evet dostlar o zaman iyi bir gece diliyorum size. Şu maçı da izleyelim. Ben biraz uzanıp şurada uzanıyorum ben yayın olmayınca arkadaşlar şu yere. Burada benim bir tane yastığım var. Uzanıp burada köy yılanı gibi izliyorum ve uyuyakaldım dün çok güzeldi. Bana ben yaşlandım.
Ölmeden bir ablacım ya. Allah gecinden versin. Şöyle şeyler söyleme. Sen bundan sonra Şükransın, tamam mı? Şükran abla falan değilsin. Forma çekilişi yapınca İpek kozasından başlatıyor süreci. Nasıl ya? Çok geç vermiştik değil mi? Allah artırsın Salih. Amin amin. Şükran ablaya mı verelim ya? Ne diyorsunuz? Şükran ablaya mı verelim? Abla dur. Oğlum o zaman İstanbul'a gittiydik. Hediye fikirleri yapma. İstanbul'a maça falan gittik. Ortalık karıştı. 56 olmuştu. O yüzden biraz geç verdik formayı. Verelim ama Bellingham demesin daha. Bellingham forması alındı o zaman Şükran ablaya bir tane. Bellingham forması ister misin abla? Selamlar, kim sakatlanmış? Konuştuk. Yayını baştan izlerseniz görürsünüz. Şükran abla burada mısın? Evet, Gökhan başladı. Ya bu arada genç vefat eden kıza üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Kızılcıkşerbeti.com mu? Hadi gidemedik. Bellingham forması yükleniyor abla sana. Bu arada Şükran abla burada mı? Uyuyanları uyandırmadan gitme lütfen. Uyanın. Elimde Vinicius Junior forması var, evet. Şükran abla istersen Vini forması da olur. Kelebek suratlımın forması. O ses neydi? Uyuyanları uyandırdım. Alkolle ilacı karıştırmış, yazık oldu. Muavin geldi. Maça bakıyorum. Özür diliyorum. Uyuyanlara özür dilemiyorum. Maça bakanlardan özür diliyorum. Evet, ben de gidiyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sonraki yayın ve videolarda görüşmek üzere. Yarın bir videomuz olur. Videoya da destek olalım arkadaşlar. Like, 1000 like istiyoruz. 1000 like gelmiyor ya. Niye gelmiyor? 6-7 bin kişi izliyor. Bazen 15 bin kişi izliyor ama 1000 like gelmiyor. 1000 tane kişi bizi sevmiyor mu acaba? Niye sevsin? Bende bir kelebek forması. Jude Bellingham. Öyle değil arkadaşlar. Bence Tayland'dan virüs kapmış. He, ben bilmiyorum. Evet, iyi bir gece diliyorum sizlere. Şu maçı bir uzanıp izlemek istiyorum artık. Kendinize cici bakın efendim. Allah'a emanet olun. Geceniz güzel olsun. Arda Güler. Mais non, il est pas. Bay bay.